geldiniz kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz isterseniz paspas, seccade, yolluk, halı yapımında kullanabileceğiniz böyle güzel bir çalışma ile huzurlarınızdayım inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim. Kalın bir halı kaydırması kullandım ve tığ iğne denilen şu şekilde bir aparatım var arkadaşlar. Bu böyle ucu normal tığ gibi, arkası da böyle delikli olan bir aparat arkadaşlarım. Şimdi bunun yapımına hemen geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kullanacağım ipimi gördüğünüz gibi tığ iğnemden geçirdim. Ölçü olarak arkadaşlarım şu şekilde, kaç sıra yapacaksak bunu ben 6 sıra yaptım, diğerlerini siz kaç sıra bu şekilde devam edecekseniz ona göre bu tığ iğnemize ip takmamız gerekiyor. Şöyle ölçümüz de bu şekilde arkadaşlar. Her bir boyu ne kadarsa, yani bunun uzunluğu ne kadarsa o ölçüde şu şekilde takarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, ben fazla zamanınızı almamak için 6 sıra yaptığım için diğerlerine 6 sıra buraya yetecek şekilde ip taktım arkadaşlar. Şimdi bakın, ipimi de kesmedim. Şöyle bir işaret koydum ki buradan devam edeceğim. Şu yerden göstermek istiyorum sizlere hemen. Ben şöyle göstereyim arkadaşlar, daha iyi anlaşılacaktır. Diğer bir miktar buradan gidelim, daha sonra yanından devam edelim. Şöyle aldım, bakın işaretli yerim burası. Geliyorum buraya, buradan giriş yapıyorum bu şekilde. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Sonra devam ediyorum aynı şekilde, bakın bir tane zincir çekerek bu ilmekleri yerlerden, deliklerden birer tane ilmek topluyorum tığıma. Şu anda buraya ihtiyacımız yok. Bu tığımız dolduğu zaman, tamamen artık gidemeyecek şekle geldiğinde hemen arkasından, içinden diğer ipimizi geçireceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde alıp hepsinden birer tane devam ediyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bakın doldu. Tığım, rahat çalışamıyorum. Hemen bakın şöyle tutalım. Evet, içerisinden bu şekilde yavaşça çekelim. Şu şey olmasın arkadaşlar, kaçmasın. Bunu da hemen şöyle geliyorum ve giriş yapıp buradan tutturuyorum. Şu işaret koyduğum yerin içerisinden de geçirelim şöyle. Burada dursun, birazdan onu iç kısmına alırız. Şimdi bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şu şekilde ve dolayısıyla kenar yapmaya gerek kalmamış oluyor arkadaşlarım. Şimdi ikinci sıraya geçelim buradan. Hemen buraya kadar, yani buraya kadar geldiğimizi farz edin. Geri dönüşü göstereceğim şimdi sizlere. Bakın şöyle aldım. Şu son yerimden giriş yapıyorum. Arkasından hemen önündeki yerden çıkartıp bir zincirle bağlıyorum. Sonra yine bakın yanından şöyle hemen tuttum. Boşluk bırakmayacak şekilde arkadaşlarım bu şekilde yapıyorum. Yine topluyorum. Ne zaman zorlandığım zaman da içerisinden geçiriyorum. Şimdi ince bir ip kullanıyorsanız, ince bir ip, bunu buradan, yani ilk bu giriş yaptığımız yerden ve hemen yanındaki yerden almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü halı kaydırmazın üzeri boş kalmasın, böyle güzel gözüksün. Şimdi bakın sona geldim. Yine bitti. Buradan arkadaşlarım kenar yapmamak için ayrıca bir daha hemen bu girdiğim yerden giriş yapıyorum şu şekilde ve bir tane şöyle buraya da aynı zincir çekip bırakıyorum. Ve ipimi içerisinden geçireceğim şimdi. Evet arkadaşlarım, bakın içerisinden geçirince böyle bir görüntü elde ediyoruz. Çok hoş bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir diğer sıraya geçelim
Ve de ipiniz kalınsa arkadaşlarım, şöyle bir yöntem daha göstereceğim şimdi sizlere. Bunu bakın, kenardan aldım şu şekilde, bir tane zincir çektim. Ayrıca kenar yapmama gerek kalmasın diye. Şimdi bu iplerimi şöyle arkaya alayım. Ve buradan içinden de geçirebiliriz, hatta elimizin altında kalmasın orası. Şimdi burayı hemen yanındaki yere yapmıştık. Bu tarafa girerken ise bakın, kalınsa ipiniz, bunu tavsiye ediyorum. Bakın, buradan giriş yapıyorum, buradan çıkartıyorum. Şuradan. Ve yine bir tane zincirle devam ediyorum. Bakın, buradan ve buradan. Şimdi yine ipimizi çekiyoruz içerisinden. Ve bakın, öyle bir güzellik elde etmiş oluyoruz. Arasındaki açıklığa bakın arkadaşlarım. Burası daha sıkı, burası biraz daha, işte bir tane aradaki yeri atladığımız için, hemen dibinden almadığımız için bu şekilde gözüküyor. Şimdi hemen bunu yine bir diğer sırayı, burayı yaparken arkadaşlar, arada bir tane atladığım yer burası. Burası ise buraları diğer yaptığımız gibi, yani şimdi onu da göstereyim tekrardan. Şöyle açtım. Hemen bakın, son aldığım yerden giriş yapıp yine alıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bakın, geldim yine. Hemen bir geriden önce bir tane alıp şu aradaki boşluğu doldurmam gerekiyor. Şöyle aldım. Topladım buradan ve çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.